Takviye şöyle, evet, şifa gibi. Şu yağ şifa gibi. Ciğer yiyemiyorum, ciğer sevmiyorum diyorsanız mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Daha önce yine hiçbir yerde görmediğiniz bir tarif yapacağız. Ama tarife geçmeden önce kuzu veya dana ciğeri hiç fark etmez. Ama ciğer yiyemeyenler kuzu ciğeri yerine dana ciğeri tercih etsin. Ciğerin üstüne geçecek kadar su, soğuk su yalnız. Eğer suyunuz çok soğuk değilse buz atıyorsunuz. Benim suyum çok soğuk olduğu için buz atmıyorum. 15-20 dakika ciğerin suyun içinde beklemesini istiyorum. Ciğeri biraz suyunu akıtıp süzgecin içine bırakıyorum. Bu şekilde de 5 dakika boyunca tamamen suyunun süzülmesi için bekliyorum. Artık suyuyla hiçbir işimiz kalmadı. Kesinlikle tahtamı kullanmıyorum ve bir kesme perdesi kullanıyorum. Kesme perdesinin faydaları. Kesme perdesine hemen ciğer zarını çıkartmamız lazım. Bunun için bakın zaten şuradan açılmış. Parmağımızı sokuyoruz. Parmağımızı soktuktan sonra işaret parmağımızla aynen şu şekil içinde yol alıyorum. Bak aynen şu şekil, görüyor musunuz? Zarını soymak bu kadar basit. İsterseniz bu işlemi aldığınız yere de yaptırabilirsiniz. Ama derseniz ki yok Koray, benim gözümle görerek yapmak istiyorum. Tercih sizin. Büftek büyüklüğünde ama ince dilim kesiyorum. Esasında biz şu anda tereyağlı ciğer tava yapıyoruz. Ama size sadece bu kadar çok ciğer yakalamışken göstermek için bakın. Görüyor musunuz? Şu büyüklükte sanki büftek gibi incecik dilimler ayarlıyorum. Bir el büyüklüğünde ince ince büftek şekilde kesilmiş olanlar ciğer balık emsi için. Esasında tarifimiz bu değil. Sadece göstermek için yapıyorum. Bakın bunları ayırıyorum, tamam mı? Bıçağınızı şöyle yatırarak ne kadar ince kesebilirseniz ince parçalar kesin bana. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Bakın size şöyle göstereyim inceliğini. Görüyor musunuz? Bu şekil ince parçalar istiyorum sizden. Aynen bu şekil. Ve kestikçe çıkan şu bölümleri görüyor musunuz? Bunları muhakkak temizliyoruz. Bunları normalde iş yerlerinde yapmazlar. Bakın bunları ne yazık ki iş yerlerinde temizlemezler. Bunları kasaplara, sakatetçiyle temizletemezsiniz. Bu ince ince kestiğim ciğer parçalarını da hemen kaba alıyorum. Hemen şöyle alalım. Hemen kaba alıyoruz. Koray, ciğer yıkanır mı, yıkanmaz mı? Beni takip edin. Yıkanır mı, yıkanmaz mı? Kendi gözlerinizle görün. Ciğerlerin ikisini birden hemen bir süzgece alıyoruz. Ciğer yıkanmaz diyenler. Bakın Edirne ciğeri herhalde en ünlü ciğerlerden bir tanesidir. Edirne ciğer ustaları mutlaka ciğerleri en son bir yıkayıp ondan sonra unlayıp kızartırlar. Örnekleri çoğaltabiliriz. Yıkayarak tamamen ciğerin aromasını, ağır tat veren aromayı kırarsanız çok daha lezzetli hale getirirsiniz. Bakın 2 kere yıkamama rağmen suyu görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? İlla yıkayacaksınız diye bir kural da yok. Bunun sağlaması nasıl yapılır? Yaparsınız tarifi bir yıkayarak bir de yıkamadan, artık siz verirsiniz kararını. Ciğeri şöyle bir yıkadıktan sonra tarife başlayabiliriz. 5 dakika suyunun süzülmesini bekledikten sonra şu büyük parçaları hemen şöyle ayırıyorum. Bunu isterseniz hemen yapabilirsiniz. Ama ben bekletmek zorunda olduğum için tereyağlı ciğer tavayı, bunu da onunla birlikte yapacağım. Bu ağzı kapalı bir şekilde dolapta sırasını bekleyecek. Bir tane soğan. Soğanı hemen ortadan ikiye kesiyoruz ve piyazlık bir şekilde ince ince doğruyoruz. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Bakın ince ince doğradıktan sonra hemen tuz, bolca tuz. Daha sonra soğanı şöyle elimizin içiyle şöyle bir 2 dakika ovalım, suyu çıksın. Hemen kabın içine ve
Buraya ciğerler. Çay kaşığının yarısı kadar karabiber. Çay kaşığının yarısı kadar kimyon. Şöyle 1, 2, 3 çay kaşığı kekik. Kekiği kırarak her zamanki gibi aroması çıksın. Lezzet ufak detaylarda saklı. Soğana tuz atmıştık ama yetmez. Yarım çay kaşığı tuz. Ve hemen bunu karıştırıyoruz. Şimdi bakın hemen şöyle bir yayıyoruz. Daha sonra kapağını kapatıp buzdolabına kaldırıyoruz. Sadece 2 saat ciğeri bekletmenizi istiyorum. Büftek şeklinde olanları esasında hiç bekletmenize gerek yok. Fakat bunu beklettiğimiz için bunu da bekletiyoruz aynı anda yapabilmek için. 2 saat sonra tarife devam ediyoruz. Sadece 2 saat bekletmeniz yeterli. Hemen yarısını piyazlık bir şekilde ince ince doğruyoruz. Ama burada gerçekten çok ince olmalı. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Ve hemen tuz. Yine en az bakın burada ama en güçlü şekilde o en lavuğu düşünün sinir olduğunuzu. Bütün kemiklerine sıkı sıkı kırın lavuğun. Maydanozu ince ince kesiyoruz. İnce ince kestikten sonra hemen soğanla şöyle bir birleştir. Yarım bir limon. Yarım limon. Çekirdekleri düşmesin. Çekirdekler düşmesin. Salla gitsin. Çok seyrettik Michael Jordan'ı. Hata yapma şansımız 0. Pul biber. Sumak. Aynı anda 7-8 meze çıkartıyorum. Siz sadece 2 tanesini görüyorsunuz. Kalabalık oluyoruz esasında. Fakat hala yok tezgah kirli falan diyenler var. Komedi ya. Yani bu kadar çok meze çıkartıp bu arada hemen karıştır artık. Yani ben saatlerce mutfakta kalamam. Sadece zevk almak için bunu yapıyorum. Evet. Soğan piyazı hazır. Muğla'ya ait ciğer balık emisi tarifiyle başlayalım. Büftek şeklindeki ciğerler burada. Bu arada ocağın altı en güçlü şekilde yanıyor. Hemen bir tava. Ocağın altını orta ateşe getiriyorum. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Un. Bakın bu tarifleri gece 3'te yapmamız sizi yanıltmasın. Daha sonra büftek şeklindeki ciğerimizi hemen unun içine. Hemen unla. Çok iyi unladıktan sonra direkt tavaya. Bakın. Tamam hemen unla. Hemen her yeri unlansın. Çok iyi unladığınızı emin olun. Ondan sonra hemen tavanın içine. Akıtın ve tavanın içine. Şimdi sizden istediğim toplam her iki tarafını 2,5'ar dakika, hadi en fazla 3 dakika kızartmanız. Şöyle bakalım. 2,5 dakika sonra hemen çeviriyoruz. Çevir. Kesinlikle çok fazla kızartmıyorsunuz. Bakın görüyor musunuz? Kesinlikle çok fazla kızartmıyorsunuz. Kesinlikle yanmamalı. Yani topu her tarafı en fazla 3 dakika 4 dakika kızarmalı. Şöyle 2 yemek kaşığı un atıyorum. Unu tavada meyhane yapıyoruz. Meyhane değil bak hemen. Ne meyhane mi? Hemen buradan topuklayalım. Diyenler iyileşsin. Meyhane yapıyoruz. Şöyle 2 dakika devamlı karıştırarak yanmasını engelliyorum. 1,5-2 dakika. Daha sonra zeytinyağı. Burada zeytinyağı önemli. Şöyle 2 yemek kaşığı. Ama kaşığım büyük, o yüzden 3 yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Bakın görüyor musunuz? Tamamen zaman zaman ateşten kaldırıyorum yanmaması için. İlla böyle ateşin üstünde tutmanız gerekmiyor. Mutfağınızın şefi sizsiniz. Bakın iyice bulamaç haline geldiği anda tamamen ocağın altını kısıyorum. Tamamen altını kıstıktan sonra bir tane sarımsak. Hemen içine şöyle
1, 2 yemek kaşığı limon. Hafif bir karıştır. Bakın görüyor musunuz? Artık katılaşmaya başladığı anda suyu çok az katıyorum ve karıştırıyorum. Görüyor musunuz? Bir bakıyorum. Ben burada akışkan olmasını istiyorum. Akışkan. Biraz tuz. Çok az karabiber. Tekrar karıştır. Hemen tabağın şöyle yanına veyahut da isterseniz böyle üstüne kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet, işte size nasıl gözüküyor? Şunun ciğer olduğunu inanır mısınız? Ama eskiler bu işi biliyor. İşte Muğlaların balık kemisi. Bugünkü tarifin ana sebebine geldik. Görüyorsunuz değil mi? Burada teflon tava kullanmanızı tavsiye ederim. Teflon tava kullanın, rahat edersiniz. Bolca tereyağı istiyorum. En az 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı. Koray, az kullansak olmaz mı? Olmaz. Bakın tereyağını hemen tavanın içine. Lezzet vermesi için şöyle 1 yemek kaşığı zeytinyağı da dökün. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı ya? Bana mı iyi geliyor yoksa? Bakın yağ oynamaya başladığı anda hemen şöyle soğansız sirkeleyerek, soğanı kullanmayın. Yağın içine. Bu tarifi kaçırmayın. Bilhassa mutfakta çalışan Can Şef. Barış'ın aklını mezelerle alan Pınar. Bu tarif ellerinden öper. Yanlış hatırlamıyorsam Almanya'dan da Stefan, gözüm üstünde. Senden haberim yok zannetme. Ümraniye'den Hatice teyze 60 yaşından sonra, hatta 65 yaşından sonra mezeci açıp evini geçindirmek zorunda kalan müthiş insan. Tavayı çok doldurmaya gerek yok. Geri kalanı dolaba sıcak sıcak bittikçe yapacağız. Bittikçe yapacağız. Herkes memnun kalacak. Üşenmeyeceğiz. Bu kadar uğraşıyorsunuz. Kesinlikle kurutmamanız lazım. İncecik zaten biliyorsunuz. 3 dakika sonra çevir. Bütün yağları alınmış, sarı alınmış, lokum gibi. Çevir. Evet, çevirdiniz mi? Bırakın kızarmaya devam etsin. Toplam 6 dakika oldu. 6 dakika sonra artık bakın görüyor musunuz? Fazla kızartırsanız kurur, az kızartırsanız lezzetli olmaz. 3-6 dakika hemen tavaya alıyoruz. Tabağa daha doğrusu. Şuna bakar mısın? Şunu iş yerinde yaparsanız o kadar çok yapmak zorunda kalacaksınız ki bakın bu kıyağı babanız yapmaz. En ince ayrıntısına kadar anlatıyorum. Yağ görüyor musunuz? Bu yağdan takviye şöyle, evet, şifa gibi. Şu yağ şifa gibi. Yanına soğan salatası vardı biliyorsunuz yaptığımız. Hemen şöyle yapalım. Şekli bozulmasın. İşte bu. Nasıl gözüküyor? Nasıl gözüküyor? Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Bakar mısın yağına ekmek batır batır ye. Kendimi şu anda çok zor tutuyorum. Barbaros'la birlikte tadına bakacağız. Günlerden beri ciğerdi. Buyur bakalım sana ciğer. Önce hangisinden başlıyoruz? Şimdi hemen sağdakiyle başla dostum. Onunla başla bakalım. O ne biliyor musun? Ne bu? Muğla'ya ait ciğer balık kemisi. O beyazı sormuyorsun ne diye. O da meyhanesi. Püre zannetme. Bir de onun da tadına Nasıl var. ya? Püre değil Onu mi? etin üstüne koyacaksın, süreceksin biraz. Yeme tarzını gösterelim. Barbaros, onu etin üstüne sırıyorsun. Yapıştır onu böyle. İyice bir şey yap. Oo. Harikasın. Şimdi at bakalım. Nasıl? Tadı nasıl? Sulu sulu mu? Nasıl buldun? 10 üzerinden kaç? 8. 2 puan niye kırdın lan? Niye kırdın lan? Abi doğruyu söylüyorum, çok iyi olmuş. Tamam, niye Sekiz kırdın 2 kötü puan? puan. Herkes bilsin. 2 puan niye kırdın? Tuzu yok. Tuzum yok. Tuz at oğlum. İnsan mısın sen? Al elime bak, tuz at al. Tuzu yok abi. At tuzu. Tuzu dök. Şimdi bak tadına, şimdi puan ver. Pek anlayamadım. Heh. Pek anlayamadım. Delirtme beni var orası. Oğlum içinde en ufak sinir yok, farkında mısın? En ufak bir, her tarafı temizlenmiş. Şu an puan ver. Zarı var mı üstünde? Yok. İçinde sinir var mı? Yok. Hı.
Bunları niye değerlendirmiyorsun? Harika abi. Zaten o zaman- zaten abi biz yiyeceğiz. Bak şimdi şu tereyağlıya bak bakalım. Tereyağlıdan al. O da ne biliyor musun dostum? Bak Oo, inceliğine bak nasıl. Harika. O da Tuz, aynı mı bunların bir şeyden mi yaptın? aynı değil. O da ne biliyor musun? Onun içinde kimyon var, tuz var, kekik var, soğanla yumuşatılmış, Dur bakayım. bekletilmiş tereyağlı ciğer tava. Buradan Bursalıların kulakları çınlasın. Harika. Çok iyi koktu yalnız ha. İster soğuk ister sıcak yiyebilirsin. Harika olmuş. Çok hafif yani. Çat çat atılıyor yani. Hangisini beğendiğini söyle. Bence abi şu var ya sıcak efsane bir şey olur diye Evet düşünüyorum. sıcak güzel. Şu anda çok iyi zaten Tamam. ama şu serinlikte bu. Evet. Evet. Çok iyi yalnız ya. Çok Barbaros iyi. ben tadına bakmıyorum. Çok uzadı video. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Şu ciğeri mutlaka yapın. İş yeri sahipleri mutlaka deneyin. Satışını yapın. Herkes de güzel güzel yesin. Hepimize yine sağlık tekrardan. Herkese selamlar. Barbaros teşekkürler. Afiyet olsun.